Bu videomuzda Sümer, Babil, Mısır, Yunan ve Pers mitolojilerine göre yaratılışı ele alacağız. İbrahimi dinlerden önce yaratılış hakkında mitolojiler birçok açıklama getirmişlerdir. Mitolojiler de yaşananları, kişileri, toplumları etkileyerek tarihe yön vermiştir. Dolayısıyla mitolojik anlatılar da bizim için büyük önem taşır. Sümer efsaneleri bilinen en eski mitlerdendir. Fakat efsanelerin yazıldığı tabletlerin tam ve noksansız olarak günümüze ulaşmaması, anlatının bir bütün halinde ve kronolojik olmaması efsanelerin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Günümüze ulaşan en büyük antik kütüphanelerden biri olan Asur Kralı Aşurbanipal'ın kütüphanesinde yaklaşık 30 bin tablet ortaya çıkarılmıştır. Bu tabletlerden bir kısmı da Enuma Eliş destanını anlatmaktadır. Mezopotamya mitolojisinin en kapsamlı yaratılış destanlarından bir tanesidir. İstisna olarak birbirinden kopuk, diğer tabletlerden farklı bir şekilde hiyerarşik ve düzenli bir anlatı söz konusudur. Bilinen en eski versiyonu Babil dönemine aittir. Sümer mitlerinden etkilenmiş olup Mezopotamya mitolojisindeki yaratılış anlatılarıyla derin bağa sahiptir. Tanrılar da dahil olmak üzere hiçbir şey yok iken var olan tatlı su, Apsu ve tuzlu su Tiamat'ın karışımından Tanrı Lahmu ile Lahumu çıktı. Sonra Tanrı Anşer ile Kişar yaratıldı. Anşer ile Kişar'dan çok kudretli tanrılar doğdu. Oldukça kalabalıklaşan tanrıların sesinden Apsu rahatsız oldu. Vezir Mummu'yu çağırarak durumdan Tiamat'ı haberdar etmesini istedi. Tiamat ise yarattıklarını yok etmekte isteksizdi. Bu nedenle Mummu, Apsu'ya onları yok etmesini tavsiye etti. Fakat yeni tanrılar bu tavsiyeyi duydu. Ea önce harekete geçerek Apsu'yu öldürdü. Mummu'yu da tutsak etti. Diğer tanrılar ise Tiamat'la eşin Apsu öldürülürken hiçbir şey yapmadın diyerek alay ettiler. Tiamat öfkelenerek tanrılarla savaşmak için canavarlar yarattı. Tiamat'ın yeni eşi Kingu da savaşta önderlik etti. Tiamat çok güçlüydü. Kimse karşısına çıkmak istemiyordu. Bir tanrı hariç. Ea'nın oğlu Marduk. Yeni tanrılar şampiyonları olarak Marduk'u seçtiler. Marduk, yüce tanrı olma şartıyla bunu kabul etti. Marduk savaşta Kingu'yu yenerek tutsak eder, Tiamat'ı da güçlü bir silahla ikiye böler ve öldürür. Marduk, Tiamat'ın cesedinin yarısı ile gökyüzünü yarattı. Yıldızları, takım yıldızlarını, ayı, güneşi yaratarak bir düzene koydu. Diğer yarısıyla da yeryüzünü yarattı. Dağları, rüzgarı, sisi, Tiamat'ın gözlerinden Fırat ve Dicle'yi, kuyuları yaratarak düzene koydu. Tanrılara Babil'i inşa ettirdi. Kingo'nun kanından da insanları yaratmaya karar verdi. Yaratma amacı ise insanların tanrılara hizmet etmesi ve yardımcı olmasıdır. Böylece ilk insan Lulu'yu da yarattı. Sümer mitolojisinde tanrıların yeri ve göğü ayırdığı temalar yaygındır. Örneğin Çapa'nın Şarkısı adlı mitte de tanrılar bu ayrımı gerçekleştirir. Burada da insanlar tanrılara hizmet etmek ve yardımcı olmak için yaratılmıştır. İnsanlığın yaratılışı olarak bilinen Sümer ve Akkad dillerinde yazılmış iki dilli bir mit, göklerin yerden ayrılmasından sonra başlar. Akabinde Fırat, Dicle nehirleri ile dağlar gibi yer şekilleri oluşmuştur. Daha sonra da bir kısım tanrıların öldürülmesiyle kanlarından insanlar yaratılmıştır. Yaratılma amaçları yine tanrılara hizmet etmek ve yardımcı olmaktır. Enki ve Ninmah mitindeki anlatımda da küçük tanrılar dünyadaki işlerinden çok yorularak büyük tanrılara şikayette bulunurlar. Bunun üzerine küçük tanrıların işlerini yapabilmesi için Tanrı Namma kil yoğurarak rahmine koyuyor ve insanları doğuruyor. Emeş ve Enten mitinde Emeş ve Enten yarı tanrı iki kardeştir. Tanrılara hizmet ederler. O dönemde insanlar henüz yaratılmamıştı. Enten'e hayvancılık, Eneş'e ise çiftçilik yapma görevi verilmişti. Enten görevini başarılı şekilde yerine getirdiği gibi kardeşinin yapmakta zorlandığı işleri de el atar. Enten, Emeş'ten daha iyi bir çiftçi olur. Emeş, Enten'in tanrıların çiftçisi olma düşüncesine karşı çıkar ve anlaşmazlık yaşarlar. Bunun üzerine Enten, Tanrı El ile kardeşini şikayet eder. Tanrı Enlil de tanrıların kutsal çiftçisinin Enten olduğunu, Eneş'in kendisini bir tutmaması gerektiğini söyler. Bunun üzerine kardeşler barışır ve işbirliği içinde hayatlarını sürdürürler. Eridu'nun yaratılış hikayesi dünyanın ve insanlığın yaratılışı ile başlar. Sonra büyük tufan hikayesi ile devam eder. Anlatı Nuh'un hikayesiyle bazı benzerlikler taşır. Eridu'nun yaratılış hikayesi büyük tufanı anlatan en eski Mezopotamya metnidir. Büyük tufan ve Nuh'un hikayesini başka bir videomuzda inceleyeceğiz. Mısır mitolojisi çok gelişmiştir. Dolayısıyla Mısır şehirlerinin farklı farklı yaratılış anlatımları mevcuttur. 4 adet yaratılış hikayesinden bahsedeceğiz.
Hermopolis şehrindeki yaratılış mitinde evrenin ilk olarak kaotik ve karanlık ilkel halinin her bir özelliğini Akduat adı verilen dört çift tanrı sembolize ederdi. Sadece ilkel sular yani Nun bulunuyordu. Bu tanrılar da suyun içinde yaşayan varlıklardandı. İki grup birleşerek büyük bir çalkantıya yol açtı ve bu da piramit şeklinde tepe, diğer bir deyişle benben taşının ortaya çıkmasına yol açtı. Tepeden de güneş ortaya çıktı. Heliopolis yani Güneş şehrindeki yaratılış mitinde Nun sularında iksel tanrı Atum bulunuyordu. Atum kendi kendini doğuran, dünyadaki tüm elementlerin ve güçlerin kaynağıydı. Atum suların üstünde bir tepede ortaya çıkar. Mastürbasyon metaforu anlatımıyla hava tanrısı Shu ile nem ve yağmur tanrısı Tefnutu'yu yarattığı anlatılmaktadır. Bu iki tanrı toprak tanrısı Gebi ve gök tanrıçası Nut'u yaratmak için birleştiler. Geb ve Nut birleşerek kaos tanrısı Set, koruma tanrıçası Nebet-Het, annelik tanrıçası Isis ve bereket tanrısı Osiris'i yarattı. Bu tanrılara dokuzlu deniyordu. Memphis şehrindeki yaratılış mitinde zanaatkarların tanrısı Ptah, dünyayı düşünce gücüyle ve konuşarak yaratmıştır. Tep şehrindeki yaratılış mitinde Tanrı Amun ön plana çıkarılmıştı. Önce Amun vardı. Diğer tanrıları kendi gücüyle yarattı ve onlara görevler verdi. Yunan mitolojisinde de farklı yaratılış mitleri vardır. En ayrıntılı yaratılış miti Hesiodos'un Tehegoni adlı eserinde mevcuttur. Mite göre ilk olarak evren boş ve düzensiz bir halde kaos içindeydi. İlk Gaia doğmuştur. Gaia, dünyanın kişiselleştirilmiş halidir. Sonrasında Ölüler Ülkesi'nin en derin katmanı Tartaros, daha sonra aşkı simgeleyen Eros, daha da sonra yeraltı karanlığını simgeleyen Erebos ve yeryüzü karanlığını simgeleyen Gece yani Nyx doğar. Daha sonra gündüzü temsil eden Hemera, gökyüzünü temsil eden Uranüs ve denizi temsil eden Pontus yaratıldı. Gaia kendi başına doğurduğu Uranüs'ü kocası olarak alarak 12 titanı ve 6 canavar çocuğu doğurdu. Uranüs canavar çocukları tutsak edince Gaia çok kızdı. Uranüs'ü cezalandırmak için Titan çocuklarından babalarına saldırmalarını istedi. En genç Titan Kronos babasını hadım edip devirdi. Titanlar evrenin yöneticileri olarak yerlerini aldılar. Kronos ve kardeşi Titan Rheia'nın 6 çocuğu oldu. Bunlar Hestia, Poseidon, Hera, Hades, Demeter ve Zeus'tur. Kronos aynı kendisinin babasını devirdiği gibi çocuklarının da Titanları devireceğinin kaderleri olduğunu biliyordu. Bu yüzden ilk 5 çocuğunu yedi. Bu duruma eşi Rhea öfkelendi. Gaia ile birlikte Kronos'u devirmek için plan yaptı. Zeus doğduğunda Rhea onu sakladı ve Kronos'u yutması için bir dizi kaya verdi. Zeus babasından saklanarak büyüdü. Sonunda Rhea ve Zeus Kronos'u diğer çocuklarını kusması için zorladı. Zeus ve kardeşleri Titanlara karşı savaştılar. Savaş 10 yıl sürdü. Olimpos tanrılarının gökler ve yeryüzü üzerinde hükümdar olmasıyla sona erdi. Olimpos tanrılarının tarafını tutan Titanlar ödüllendirilirken geri kalanlar Tartarus'a atıldı. İnsanın yaratılışı anlatılmasa da kadının yaratılışı anlatılmıştır. Pandora, Yunan mitolojisine göre yaratılan ilk kadındır. Olimpos tanrılarının tarafını tutan Titanlardan biri olan Prometheus, insanlara yardım etmek için Zeus'a itaatsizlik etmiştir. Zeus hem Prometheus'u hem de insanları cezalandırmaya karar verir. Böylece Hephaestus'a emir vererek Pandora'yı yaratır. Pandora insanlığa gönderilir. Pandora imgesiyle genel olarak kadınların kötü olduğunu ve erkekleri acı çektirdiği anlatılır. Ayrıca insanlığın hem Titanlar hem de Olimpos tanrıları tarafından defalarca yaratıldığı belirtilir. Titanlar insanların altın çağına, Olimpos tanrıları ise gümüş çağı, bronz çağı, kahramanlar çağı ve demir çağını yaratmışlardır. Günümüzdeki nesil demir çağıdır. Pers mitolojisine ilişkin yaratılış anlatısı çoğunlukla Zerdüştlük dini geleneklerinden gelir. Mite göre görünen ve görünmeyen dünya, iyilik ile yaşamın kaynağı olan Ahura Mazda tarafından yaratıldı. Ahura Mazda ebedi olarak hep vardı. Gökyüzünü, suyu, yeryüzünü, bitkileri, hayvanları, insanları ve ateşi yarattı. Gökyüzü hiçliğin ortasında duran bir küreydi. Ahura Mazda içindeki suları serbest bıraktı, sonra suları toprakla birbirinden ayırdı. Gökyüzü elementi dünyanın çok yukarısına yükseldi ve etrafını sardı. Ahura Mazda dünyanın üzerine her türlü farklı bitki örtüsünü yaydı. Ona kendi hayatını aşıladı. Sonra Gaveavotta'yı yani ilkel boğayı yarattı. Boğa bitki örtüsüyle beslenecek ve onu gübreleyecek, diğer hayvanlara hayat verecekti. Ahura Mazda dünyayı ve iksel boğayı yaratıp her şeyi harekete geçirdikten sonra iksel boğa kötülüğün, kaosun temsilcisi, olumsuz güçlerin kaynağı Ahriman tarafından öldürüldü. Boğanın cesedi arındırılır ve ondan tüm hayvanlar meydana gelir. Hayvanlar ve bitki yaşamı yerine yerleştiğinde
Ahura Mazda ilk insan Gayomartan'ı yaratır. Gayomartan güzeldir. Güneş kadar parlaktır ve hem bu yüzden hem de aralarındaki husumetten dolayı Ahriman'ın dikkatini çeker. Ahriman onu da öldürür. Tohumundan Maşe ve Maşenak doğar. İlk insan çift Maşe ve Maşenak Ahriman cennetlerine gelip onları baştan çıkarana kadar dünyadaki hayvanlarla, birbirleriyle ve Ahura Mazda ile tam bir uyum içinde yaşarlar. Ahriman kendilerinin yaratıcıları ve dünyanın efendileri olduğunu, Ahura Mazda'nın onları aldattığını iddia eder. Kafaları karışan çift gerçek yaratıcılarının sözünden şüphe duyar. Ahriman'ın yalanını kabul ederler. Böylece günah dünyaya girer ve uyum kaybolur. Çift 50 yıl boyunca çocuk sahibi olamaz. Sonunda Maşenak doğum yaptığında eşiyle birlikte çocukları yerler çünkü denge ve mantık duygularını kaybetmişlerdir. Bundan yıllar sonra insanların atası olacak bir ikiz çifti daha doğar. Ancak ilk çiftin yalanı kabul etmesi nedeniyle cennet kaybolmuştur. İnsanlar artık yeryüzünde birbirleriyle çekişme içinde yaşayacaklardır.